Bazı gazeteciler Selefilik konusunu konuşurken Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul adını da kullanıyorlar. Selefilik nedir? Furkan Vakfı Selefi midir? Geçen hafta anlatmıştım aslında. Bizim Selefilikle alakamız yok ve de onların birçok görüşüne de katılmadığımızı 1000 defa açıklamışız. Onların gerek onu bunu tekfir etmeleri, biz bu görüşte değiliz. Tekfirciliğe de karşıyız. Ehl-i sünnet kimi tekfir ederse biz onu tekfir ederiz. Böyle herkese kafir deme, öyle bir mantık kabul edilemez. Ayrıca yok askere giden kafir, yok memurluk yapan kafir, yok çocuğunu okula gönderen kafir falan. Böyle görüşlerimiz yok. Benim çocuklarım da hepsi okula gidiyor. Ben de askerlik yaptım. Memur arkadaşlarımız da var. Biz bunlara kafir desek herhalde bunlar memuriyet yapmaz. Selefilik dendiği zaman kasten bilerek bazı gazeteciler adımızı arada böyle bir geçiriyor. Bilmiyorsa öğrensin. Madem gazete böyle ekranlarda konuşuyorsun, o zaman oturup okuyacaksın. Telefon açacaksın, soracaksın. Öyle ona buna iftira atmak yok. Bunun vebali var. İftira atıyorsun. Kıyamet gününe bunun hakkımızı sana haram ederiz. Kıyamet günü bunu ödeyemezsin. Bilir bilmez konuşma. Bilmiyorum de. Her şeyi bilen Allah'tır. Bilmiyorsan bilmiyorum dersin. Bir gün telefon açıp sormuş değilsin. Bu konulardan anlamadığın belli. Anlayan birine sorarsın hiç olmasa. Onu da yapmıyorsun ama adımızı vererek konuşuyorsun. Selefiler tabirini kullanırken bazıları bilerek bazıları bilmeyerek bizim adımızı kullanıyor. Bu görüşte olmadığımızı 100 defa, 1000 defa ilan etmişiz. Ben onlarla ilgili geçen 1-2 ay evvel 3 hafta toplam 8-10 saat kadar ders yaptım. Onların görüşlerinin yanlışlığını anlattım. Eğer Selefilik derken İslam medeniyeti taraftarları, laikliği doğru bulmayanlar denilmek isteniliyorsa, evet biz İslam medeniyeti taraftarıyız ama biz Selefi değiliz. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalı. Bunu kasten yapıyorlar. Her İslam medeniyeti isteyen Selefi değildir. Ya anlamıyorlar ya bile bile yapıyorlar bunu. Farkını anlamıyorlar. Bunlarda temyiz kudreti mi yok? Farkını anlama kabiliyetleri mi eksik? Bilgi mi eksik? Niyet mi bozuk? Biz Selefi değiliz, ehl-i sünnetiz. Ben oldu bitti Hanefi mezhebindenim. Biz arkadaşlarımıza fıkıh öğretirken Hanefi'ye göre, Şafii'ye göre öğretiyoruz. Selefiliğe göre değil. Tekfirci de değiliz, tekfirciliğe de karşıyız ayrıca. Ve o Selefi denilenler, IŞİD gibi örgütler, beni ölümle tehdit ettiler. Adana Emniyeti bana 3 defa vakıf varken vakfa gelip tebliğ tebellü belgesi imzalattı. Selefilerden size ölüm tehdidi var. Koruma ister misiniz diye. Bunlar resmi evraklarda var. Mahkemeye de sunduk biz bunları. Şimdi yani böyle konuşanlar hangisi tehdit almış benim gibi? Boş boş konuşuyorlar yani. Tehdit alan benim. Selefi damgası yiyen yine benim. Ama sen kime zulmedersen zulmet ben karşı gelirim. Şimdi yeni bir operasyon düşünüyorlardı. O biraz bozuldu herhalde. Cübbeli'nin eliyle bunu yapacaklardı. Cübbeli'yi kullanarak yapacaklardı. Selefiler silahlanıyor falan filan diyerek yapacaklardı.
Sonradan yok ben onu demedim, şunu dedim falan filan isim vermedim diyerek bir geri adım oldu. Şimdi neler planlıyorlar bilemiyoruz ama böyle bir planlama olduğu meydanda. Eğer 2000 tane dernek, 150 grup bunlar gerçekten silahlandıysa devletin bundan bilgisi olmaması mümkün değil. Cübbeli'nin bildiğini MİT bilmiyor mu yani? MİT, yani Cübbeli'ye bu bilgiyi kim verdi? Kendisi onların içinden çıkmış birisi olmadığına göre, onlarla beraber olmadığına göre demek ki bu bilgiyi hazır olarak almış. Bu bilgiyi verenlere nasıl bu kadar güvenebiliyor? Ben buna tepki gösterdim. Yani her önüne gelene, her kulağına fısıldanana inanma. Yarın devlet selefi fikirde olanlara da silahla alakası olmayan, yalnız fikir düzeyinde kalanlara da zulmederse gene haksızlıktır, gene konuşmak zorundayız. Bu selefi olmak değildir. İlmi olarak onların görüşlerini kabul etmiyoruz. Ama kim de zulme uğrarsa, adamın böyle fikirleri var diye tutup da hemen operasyon yapılırsa, hiçbir delil melil olmadan insanların itibarı yerle bir edilirse, korkutulursa, sabah şafak operasyonları yapılırsa, bu kadar operasyon yapılmış, kimsenin evine silah çıkmamış. Şimdiden sonra çıkmaya başlarsa, bu işte bir numara var demektir. Bir proje yapılmış, ona göre de 3-5 silah bazı yerlere yerleştirilmiş demektir bunun manası. Adam evinde olmadan içeri girerler, maymuncukla kapıyı çok güzel açarlar, ruhun bile duymaz. Bir yerlere yerleştirirler, ertesi sabah baskın yaparlar. Olur biter. Şimdi böyle bir plan varsa, insanlara buna göre zulmedilirse elbette ki buna da karşı gelmek zorundayız. Ama bu onlardan olduğumuzdan değil. Kim olursa olsun sen Yahudi'ye de zulmetsen zulüm haramdır. Ben de bu zulümdür demek zorundayım. Bu da bana farzdır. Benim söylediğim bu. Yoksa onların görüşlerini defalarca reddetmişiz ve onlar Suriye'ye vesaire adam götürüyorlar idi. Ben bunun bir tuzak olduğunu kaç defa anlattım yıllar içerisinde. O yüzden beni ölümle tehdit ettiler zaten. Adam götürmemizi engellemeye çalışıyorsun dediler. Ben yıllardan beri gerek ilmi düzeyde onların görüşlerine katılmadığımı anlattım, gerekse siyasi olarak her gençleri toplayıp oraya buraya götürmelerine karşı geldim. Bundan ötürü de ölüm tehdidi aldım. Yani sen bizim projemizi bozuyorsun dediler. Dolayısıyla kimse bize böyle bir laf söyleyemez. Eski konuşmalarım da meydanda, yeni konuşmalarım da meydanda. Önce ilk bize operasyon yapıldığında 4 örgüte üye olmakla itham ettiler. Böyle bir geri zekalıca bir iddiada bulundular. Böyle bir insan dünyada yok. Bu örgütler düşman örgütler birbirine. PKK, FETÖ, DAEŞ, El-Kaide, bunlar birbirine düşman. Sonra komik duruma düştüler. İkisini iptal ettiler. 2'ye indirdiler. Ve onu da üyelik değil de propagandaya çevirdiler. Rezil oldular. Sosyal medyada iyice komik duruma düştüler. Bunun üzerine böyle yaptılar.
Yani kendileri DAEŞ'le El-Kaide'yi iptal etti zaten. Şimdi tekrar baskı kurabilmek için, yok sizde şu görüşler var mı falan filan, bir sürü yalan dolan. Zaten ben korksaydım bu kadar açık konuşmazdım. Bugüne kadar konuştuklarımı konuşmazdım. Olsa zaten söylerim. Ben bunları yıllarca eleştirdim. Sürekli insanları susturmak için korku. Herkes korksun, aman aman bana da Selefi derler, aman aman bana şunu derler, aman aman bana bunu derler, aman PKK derler, aman FETÖ derler. Yani kimse konuşmasın. Yöntem bu yani. Herkes korksun, bana şunu derler diye düşünsün ve sussun. Bunu sağlamak istiyorlar.